Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde bulunan T-Mobile Arena'da McGregor ve Max Holloway karşı karşıya geldiler. Gecenin ana maçıydı ama bütün dünyanın çok uzun süre hafızalarından silmek isteyeceği bir mücadeleye dönüştü. Karşılaşmada neler oldu bunu size anlatacağım. Şöyle anlatmamda yarar var aslında. Jake Paul bir video paylaştı ve aslında bu video maçın özeti gibiydi. Bunu bir izleyelim. Bir makara yaptı. Onu bir görelim. İşte bu görüntüyle Fight Club Türkiye başlıyor. Hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, basın toplantısı oldu. Arkasından gerçekleştirilen face to face'te karşı karşıya geldiler. McGregor bir anda meta gözlüğünü aldı, fırlattı Holloway'in. Bunu yaptı. Çok dedik ki inanılmaz hırslanmış. Neler olacak neler. Ardından tartı vakti geldi çattı. Tartıda da birbirlerine bakışlarını gerçekten gördüğümüzde yıkılacak ortalık diye düşündük. Official weight 170.5. Her şey maçın güzel olacağıyla alakalı çok güzel emareler veriyordu. Ama karşılaşma başladığında her şey öyle olmadı. Hatta ve hatta Full Fight diye Paramount bir video paylaştı. McGregor, Max Holloway karşılaşmasını tamamını yayınladığı bir video yayınladı. Video 1 dakika. Full Fight. Gerçekten karşılaşma 1 dakika sürdü arkadaşlar. Ama 5. saniyede kendini sakatladı McGregor. 5. saniyede. Evet, yanlış duymadınız. Başlar başlamaz 5 yıl maç yapmamış bir adam son 5 yılda 8 maç yapıp ortalığı kasıp kavurmuş, yense de yenilse de inanılmaz kondisyona sahip bir adama karşı bacaklarının sağlam olduğunu gösterebilmek amacıyla başlar başlamaz bir sol uçan tekme atmak istedi ve sağ dizi döndü. 13 yıl önceye gittiğimizde de Max Holloway ile yapmış olduğu o karşılaşmada ön çapraz bağlarından sakatlanmıştı. Yine bir Max Holloway karşılaşması ve yine çok ciddi bir sakatlık. McGregor T-Mobile Arena'ya doğru geldiğinde, arabadan indiğinde saçlarını kazıtmış, A takımındaki Mr. T'ye çevirmişti kendisini. Mr. T'nin saç modelini, Mohikan mı desek artık, Mr. T mi desek, öyle bir havada geldi T-Mobile Arena'ya. Maça gelişi sırasında da bu görüntüsü çok dikkat çekti, saç kesimi. He has called this Daniel the comeback. Karşılaşmayı izleyenler arasında kimler yok ki Mike Tyson bile kafesin yanında mücadeleyi takip etmek için oradaydı. Adam bir önceki maçta daha çok eğlendi. Mike loves it. He's having so much fun. Max Holloway daha önce tüy siklette 65.8 kiloda şampiyonluk yaşadı. 70 kilo mücadelesinde, 70.3 kilo mücadelelerinde birçok defa kafeste yer aldı ama hayatında ilk kez 77 kilo maçı yapıyordu. Ve bu mücadeleyi de yapamadı aslında. Ortada maç falan yok arkadaşlar. Başlar başlamaz sakatlandı, yere düştü ve hatta canlı anlatım yaptım gece ben. Uçan tekme attı, yere düştü. Arkasından Max Holloway yerde birkaç yumruk attı, ayağa kalktılar. Ayakta devam ederken böyle Superman punch gibi bir vuruş yapmak istedi. McGregor yine yumruğu attığı sırada rakibine isabet etmemesine rağmen yine yere düştü. Hatta dedim ki orada ne oluyor dedim. Ne oluyor, adam tekme atıyor yere düşüyor. Yumruk atıyor yere düşüyor, bir şey var derken
Max Holloway rakibinin bacağını göstermeye başladı hakeme. Hakeme bacağını gösterdi. Bak bir şey oldu diye falan. Hakem baktı. Max Gregor bacağını gösteriyor derken hakem maçı bitirdi. Geçmiş olsun. Allah kimseye sakatlık vermesin. 25 milyon dolara satılmış biletlerle tribünler doldu tıklım tıklım. Tam 30 milyon dolar para kazandı birinci dakikada bıraktığı maçla. Adam diyecek şimdi ben çıktım mı maça çıktım. Dövüştüm mü rakibe bir tane de vuramadım ama yani 30 milyon kasada. Yan sponsorlar falan filan onlar hariç. Max Holloway karşılaşmadan sonra herhangi bir kişiye meydan okumadı. Alkışlattı McGregor'u ama tribünler protesto etti, yuhladı. Tam bir canavar dedi falan filan böyle. Hey guys, let's give it up for Conor McGregor, guys. What an absolute animal. Sonra Max Holloway gitti ailesiyle bir kucaklaştı, galibiyeti kutladı. Sonuçta McGregor'u yendi adam. Yani UFC bir önceki Jake Paul'un MMA gecesiyle dalga geçerken bu geceyle artık nereye kaçacak, bu geceyi nereye saklayacak, bu geceyi nasıl unutturacak merak ediyoruz. Dana White'ın boksa ilgi duyması, Zuffa Boxing'i ortaya çıkartması, bir gün önce de Shakur Stevenson'a sözleşme imzalatması. Tabii çok öncesinde de Conor Ben'e bir imzalattığı sözleşme var. Eddie Hearn de onun dövüşçülerini alıyor, kaçırıyor, kendisine getiriyor. Bu enteresan işler. Dana White boksla uğraşmaktan MMA'de maç kartı yapamaz oldu herhalde. Ama tarihteki en yüksek stadyum gişesini de yapmış oldular bu karşılaşmayla birlikte. Hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Conor McGregor'la Max Holloway arasındaki karşılaşma kısa sürdü. Peki gecenin ikinci ana mücadelesi mi kurtardı geceyi? Aslında bitirişiyle kurtardı. Çok konuşulacak bir bitiriş oldu. İngilizlerin Liverpool'lu dövüşçüsü Paddy Pimblett gerçekten çok güzel bir bitiriş yaptı. Rakibi Fransız Dönis karşısında yapmış olduğu mücadelede rakibi giyotinle yakaladı. Arkasından arm triangle çok mu yapacak derken Peruvian necktie'la olaya el koydu resmen. Olağanüstü bir bitiriş ama o maçta çok kısa sürdü. Fransız hiçbir şey yapamadı ve Mike Tyson Pimblett'i çok seviyor ve onunla birlikte dans bile etti. Ona bir hediye gibi gösterdi bu karşılaşmanın galibiyetini Paddy Pimblett. Ve sonrasında o da bir meydan okuma yaptı. Kime? Justin Gaethje ile maç yapabiliriz dedi. Ya da Max Holloway McGregor karşılaşmasının galibiyle maç yaparız demişti. Daha başlamadan McGregor Max Holloway karşılaşması. Şimdi Max'le mi yaparlar artık belli bisiklette? O 77 bu 70 şu an. Bakalım neler olacak sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de mutlaka açın ki böylesine videolar yüklendiği zaman anında haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.